Merhaba arkadaşlar, herkese sağlıklı saatli günler. Bugün sizlere kısaca odanın anlatımı, benim neler yaptığım, ne işler üzerine çalıştığım, arkamda görmüş olduğunuz RC araçlar, işte 3 boyutlu yazılar, bunlarla alakalı kısa bir bilgi verip sizlere odayı anlatmaya çalışacağız. Sizlerin de ilerleyen zamanlarda bu tarz hobi odası veya atölye tarzında niyetiniz, çalışmalarınız olursa onlara ön ayak olması için veya onlara bir referans olması için bu tarz bir odanın yapım aşamalarını, bunlardan nelerle karşılaşabilirsiniz onları anlatacağız. Genel olarak RC araçlar ve yazılar üzerine çalışmalarımız oluyor. Bunları anlatacağız. İsmim Lütfü, memleketim Konya. Hali hazırda bir çalıştığım mevcut bir işim var. Türk Hava Yolları'nda uçak teknisyeni olarak çalışmaktayım. Boş vakitlerde ve müsait zamanlarda bu şekilde RC araçlarla 3 boyutlu yazıcılarda çizim, tasarım ve bunların çıktılarıyla alakalı çalışmalarımız oluyor. Genel olarak görmüş olduğunuz gibi sağımda solumdaki RC araçların montajları, arızaları, bunlarla alakalı çalışmalar, işte bunlar nasıl çalışır, nasıl ilerleyen zaman süreçlerde bunların hepsini detaylı olarak anlatacağız. Onların haricinde bu odanın genel olarak yapım amacı önceden yani çocukluğumdan beri küçük elektronik işler, elektronik devreler, işte bunların çalışma prensibi, bunların tamiri, montajı, bunların üzerine meraklı olduğum için bu şekilde bir oda hazırlamış olduk. Bunların öncesinde de çeşitli yetkili servislerde çalıştığım için elektrik üzerine bir takım işlerimiz, bir takım çalışmalarımız olmuştu. Bunların da yardımıyla çeşitli aletlerin tamirleri, onarımlar, yeniden dizaynlar, işte 3 boyutlu tasarımlar, çizimler, bunlarla alakalı çalışmalar oluyor. Gene aynı şekilde ilerleyen süreçlerde bu RC araçların çeşitleri nasıl çalışır, nereden çalışır, nasıl alabilirsiniz, nereden temin edebilirsiniz, alınırken dikkat edilmesi gereken noktalara bunları anlatmaya çalışacağız. 3 boyutlu yazıları anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bu videoların serisi de genel olarak RC araçlar, bunların içerisinde dronlar olur, helikopterler olur, işte kepçeler, kamyonlar, offroad araçlar olur, kravler araçlar olur, tırmanma araçları. Bunların üzerine birçok şeyi anlatmış olacağız. Yani bu videoları izleyerek bu arabaların işleyişi hakkında, bu arabaların hakkında birçok bilgimiz olmuş olacak. Tabii bu işlerde çalışırken bunların biz genel olarak bu arkamda gördüğünüz arabaların çoğu satılık değil. Bunlar hobi amaçlı benim kendi arabalarım. Tabii satılık olanlar ayrı mesele. Onlar da var. Ama bu işin temelinde hobi. Yani biz burada birçok Ankara'da olsun, İzmir'de olsun, İstanbul'da birçok ilden arkadaşlar var bu hobiyle ilgilenen. Bunlarla alakalı da çeşitli zamanlarda, belirli aralıklarda bazı yerlerde toplantılarımız oluyor, etkinliklerimiz oluyor. Onlarla birazdan videosunu ekleriz. İşte bu arabalarla buluştuğumuz zaman neler yapılıyor? İşte nasıl etkinlikler oluyor? İşte yarışmalar nasıl oluyor? Bunlarla alakalı da birkaç tane video size göstermeye çalışacağız. Yine aynı şekilde bu arabalarla alakalı satış konusunda, işte tamir konusunda ne gibi sıkıntılar var? Bu arabaları bir sıfırdan size anlatıp ondan sonra siz dilediğiniz arabayı veya hangisini gönlünüzden geçiriyorsanız onu size anlatmaya taraftar olacağız. Bu arabalarda illa şunu alın, illa bunu alın diye bir şey yok. Bu araçlarla alakalı en çok hoşunuza hangisi gidiyorsa sizin için uygun olan odur. Bunlar tamamen hobi amaçlı olduğu için bir sınıflandırma, bir kategoriye kimseyi sokmamak lazım. Kim insan bu kırmızı arabayı beğenir, kimse bu siyah beğenir. Bu kesinlikle kişiden kişiye değişen göreceli kavramlar. O yüzden bir illa gidin bunu alın, illa şunu alın demeye pek fazla gerek yok. Çünkü kişiden kişiye göre değişir. Bunlar içerisinde yakıtlı olanlar var. Yakıtlı olan araçların tabi biraz daha maliyetli olabilir. Bakımları biraz zor olabilir. O yüzden ilk başta onları çok önermek istemiyor arkadaşlar haklı olarak. Bir de ikinci el aldıysanız sıkıntılar çıkabiliyor. Onları daha sonra ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Ama bizim esas amacımız sıfırdan hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlar için bu arabaların esas işleyişi. Bunları anlatacağız. Hangi parçalardan oluşur? Bunlar oyuncak sınıfında ama biraz daha profesyonel oyuncaklar. Oyuncakçılarda gördüğünüz o arabalar gibi ucuz sınıfında değil. Biraz pahalı hobiler. Fiyatlar konusunda birçok abilerimiz, birçok kardeşlerimiz duyduğu zaman işte bu oyuncaklara bu kadar para verilir mi? Malum dolar kurunun arttığı şu günlerde biraz daha maliyetler çok yükseldi. Ama bu tabii insanların bu tarz hobilerde vakit geçirmesine çok engel olmuyor. Biraz zorluyor, biraz sıkıntı oluyor ama gene de birçok arkadaşımızın elinde çok çeşitli RC araçlar var. Bunları detaylı olarak anlatacağız. Aynı zamanda ben 3 boyutlu çizim, tasarım programları ile alakalı da ilgileniyorum. Araçlarda nerelerde bize destek oluyor, nerelerde bize fayda oluyor onu da anlatacağım. Mesela kırılan dökülen işte ayna olur vesaire olur. Bunların çizimlerini yapıp yazıcılardan baskı alıp araçlarımıza taktığımız yerler oluyor. İşte bu görmüş olduğunuz küçük objeler, işte bu motor parçaları. Bunların hepsi 3 boyutlu yazıdan yapılmış parçalar. Aklınıza gelebilecek her şeyi o şekilde de tasarlayıp çizip baskı alabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey.
3 boyutlu yazıcı teknolojisi de her geçen gün arttı. Evvelki zamanlarda evet bu kadar evlerin içerisinde yoktu. Sayılı zamanlarda vardı ama şimdi birçok firmanın uygun fiyatlı yazıcıları hemen hemen artık her evde var. Bunlar da birçok ilgilenen arkadaş için daha faydalı olmuş oluyor. Şimdi odanın anlatımına geçmeden önce anlatmak istediğimiz esas önemli olay, ilerleyen süreçlerde işte bu arabaların esas anlatımı, arabaların sınıflandırılması, offroad araçlar, drift araçları, tırmanma sınıf araçlar, işte denizde yüzenler, havada uçanlar, bunların hepsini sınıflandırıp tek tek size anlatmaya çalışacağız. Bunların içerisindeki motorlar, lastikler, elektronik parçalar, kumandalar, hepsini tek tek size göstermeye çalışacağız. Merak ettiğiniz, beğendiğiniz, şu araba kesinlikle bir incelensin, ben bu arabayı hiç bilmiyorum, bunun hakkında hiçbir bilgi yok, bu arabaların elektronik parçalar nelerdir, onlar da bilmiyorum. Bu tarz yorumlarla alakalı da soru sorarsanız veya bana ulaşırsanız onlara da öncelik verebiliriz. Bir genel olarak bir liste hazırladım RC araçlarla alakalı. Onlarla alakalı da tek tek sırayla pillerin ayrı bir işleyişi, elektronik araçlar, motor seçimi, kumanda seçimi, arabanın lastikleri, bunların hepsini tek tek size göstermeye çalışacağız. Bugün size esas olarak odanın işleyişi, neden böyle bir oda hazırladık, bunu anlatmaya çalıştık. Yani herkesin evinde bu tarz küçük bir oda, küçük bir masa mutlaka vardır. Bu tabii kişilerin imkanına göre, kişilerin durumuna göre, evin durumuna göre bunlar değişiklik gösterebilir. Küçücük bir masayla başlayıp çok güzel paralar kazanan insanlar da var. Yani bu kesinlikle sizin hayal gücünüze bağlı. Bunu kesinlikle ertelemeyin. Küçük bir masayla başlayın, bileğin makinesiyle başlayın. Yani bozulan bir şeyin içini açmaktan korkmayın. Bunlar size zarar vermez. Yani bozuldu deyip çöpe atmak bir çözüm değil. Onu geri kazanmaya veya onu tamir etmeye çalışırsanız orada bir iki bilgi kaparsınız. Artık YouTube'da eskisi gibi de değil. Yani birçok içerik var, birçok tamir videosu. Yani aradığınız her şey, artık birçok arkadaş Google yerine YouTube kullanmaya başladı. Burada da çok engin, değişik, güzel bilgiler var. Bunlarla alakalı faydalanabilirsiniz. Biz biraz daha ağırlıklı olarak kumandalı araçlar, işte dronlar, bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağız. Genel olarak bilgiler bu şekilde olacak. Elektrik, elektronik, işte pil değişimleri, pil tasarımları, bunlarla alakalı çalışmalar olacak. 3 boyutlu yazıcılarda tasarım, çizim, işte baskıya hazırlık, baskıdan sonrası, işte baskı esnasında oluşabilecek hatalar, bunları anlatacağız. Kumandalı araçlar, işte hava araçları, bunları anlatacağız. İlerleyen süreçte genel olarak anlatımlar bu şekilde olacak. Şimdi gelin hep beraber bu odanın diğer bölümlerinde neler var? Çalışma alanlarımız, bilgisayar masamız, yazıcılarımızın olduğu bölümler nelerdir? Arkamda görmüş olduğunuz rafı, bunları anlatacağız. Gelin hep beraber şimdi onları bir izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Odamızın bu bölümünde arkamda görmüş olduğunuz raflar kısmında bizim model araçlarımız var. Önceki zamanlarda, odanın ilk zamanlarında böyle bir raf yoktu. İşte araç sayısı bu kadar çok değildi. Gün geçtikçe, araç sayıları arttıkça ve koyacak yer sıkıntımız olmaya başladığında bu şekilde bir raf çizimi yapıp bu şekilde bir raf üzerine araçlarımızı sergilemeye başladık. Bu tarz raflarla alakalı sizler de evin bir köşesine kullanmadığınız veya masanızın üstü olur, masanızın yanı olur. Birazdan benim diğer taraftaki masanın üst taraflarında göreceksiniz. Oralarda da bu şekilde raflar yaptım. Yani kullanmadığınız malzemeler, çok kullandığınız malzemeleri bu şekilde raflara koyabilirsiniz. Bu rafta bizim sadece model araçlarımız var. İşte offroad araçlarımız, drift araçlarımız. Şu alt kısımda küçük bir garajımız var. İşte tamirhaneye benzetmeye çalıştık. Bu katlara da ilerleyen zamanlarda bir otoparka benzeyecek şekilde zeminini ve duvarlarını ayarlamaya çalışacağız. Onlarla muhtemelen ilerleyen zamanlarda videosunu gösteririz. Bu şekilde raflarınızı siz de kendiniz oluşturup işte araçlarını sergileyebilirsiniz. Çeşitli yaptığınız çalışmalar varsa onları koyabilirsiniz. Malzemelerinizi koyabilirsiniz. Bu şekilde bir düzen sağlamış olabilirsiniz. Bunun da size zamandan ve yerden tasarruf sağlamış olursunuz. Aradığınız eşyaları kolay bulabilirsiniz. Dağınıklık ortadan kalkmış olur. Bu şekilde size avantajı olabilir. Siz de eğer bu şekilde raflar düşünüyorsanız yardımcı olabilirim. Çizim yapabiliriz. İşte nasıl temin edebilirsiniz? Nereden yaptırabilirsiniz? Ankara'daysanız bu konuda yardımcı olabilirim ama diğer illerde tabii çizim konusunda veya tavsiye bulunabilirim ama tabii fiziki olarak muhtemelen gelemem ama Ankara'daysanız bir şekilde elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. Odamızın görmüş olduğunuz şekilde bu tarafta bu şekilde bir rafımız mevcut. Şimdi gelin diğer taraflara geçelim. Evet arkadaşlar, odamızın bu bölümünde arkamda gördüğünüz dolapların içerisinde de bizim 3 boyutlu yazıcılarımız var. Daha önce yazıcılar bir tane varken bu köşedeydi. Masanın üstünde duruyordu. Daha sonra sayılar gitgide artmaya başlayınca burada bir rafın üstüne koydum. Sayı gitgide arttığında ve bunların çalışmaları aynı anda olduğunda ses de çoğalmaya başladı ve bunların ortam sıcaklığında bir stabil bir şekilde durması lazım. Yazıcıların aslında kışın biraz sıkıntı oluyor sıcaklık konusunda. Yazın çok sıkıntı olmuyor ama bu şekilde bir dolap tasarladım. Dolapların kapakları bu şekilde sürgülü bir vaziyette. Bunlar da yine aynı şekilde çizmiştik buradaki ölçülere göre. Yani bunların illa boyutları bu şekilde, siz de kendi evinizdeki odanızda bu şekilde dolaplar yapıp bu şekilde tasarım yapabilirsiniz. Bu kadar büyük olmasına gerek yok. Ben bunları o zaman tasarladığımda 4 tane yazıcı için tasarlamıştım.
Şimdi 5 tane var. Bir tanesi tamirde yan tarafta. Ama siz de ilerleyen zamanlarda ihtiyaçlarınız artabileceğini düşünerek bu şekilde tasarımlarınızı veya odanızı bu şekilde şekillendirirseniz ilerleyen zamanlarda yer sıkıntınız olmaz. Yani rafları, dolapları yapabildiğiniz kadar büyük yapın. Bunları bir kere yaptırdıktan sonra büyütemezsiniz. Bunu bir şekilde küçültme şansınız zor ama bunları ek yapma şansınız biraz daha zor. İmkanınız olduğunda bunları biraz daha fazla alan bırakırsanız sizin için daha iyi olur. Bu yazıcının bizim dolaplara, daha doğrusu bu dolabın şöyle bir faydası oldu. Yazıcılar hem ortamda bulunan sesten biraz izole olmuş oldu. Ortamda biraz daha sessiz bir hale gelmiş oldu. Aynı zamanda da sıcaklığımız biraz sabit oldu. Sıcaklık konusunda da yazıcılardan dolayı sıkıntı yok. Burada derecemiz var. Aynı zamanda 3 tane fanımız var. Sıcaklık belirli bir seviye 41-42 geldiği zaman fanlar kendisi otomatik çalışıp içerideki sıcaklığı dışarı atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda da bunlarda sürekli fanlar çalıştığı için fanlar ortamda bulunan tozu daha çabuk çekmeye meyilli. Yani o fanların temizliği, işte makinenin parça basarkenki ortamdaki toz vesaire bunları da engellemiş olduk. Bu yazıların üzerinde toz birikmiyor. Toz biraz daha azalmış oldu. Öyle bir avantajımız oldu. Onun da şuna faydası var. Bunların üstlerindeki hareketli eksenlerde bilyalar, rulmanlar var. Onları biraz da tozdan arındırmış olduk. O şekilde bir faydası olmuş oldu. Burada 2 adet 30'a 30 yazma alanına sahip yazımız var. Burada da 2 tane Prusamız var. Bunlar da 22-22. Bunlarla alakalı da ilerleyen zamanlarda bunların çalışması, çalışma prensibi, işte bunlarda parça çizimi nasıl yapılır, en çok hangi programlar kullanılır, işte parçaları bastırırken neye dikkat ederiz, filamentler konusunda onlarla alakalı bilgilerimiz olacak. Bunlarla alakalı da detaylı olarak bilgileri ara size aktarmaya çalışacağız. Sizin de sormak istediğiniz yazılarla alakalı sorular olursa bunlar da seve seve yardımcı olurum. Bunlarla da alakalı yaklaşık bir 4-5 yıldır yazılarla aktif olarak kullanmaktayım ama işin çizim boyutuna girecek olursak AutoCAD 2004'te başlamıştım ben. Tabi o zamanlar bu kadar 3 boyutlu yazılar vesaire yoktu. Endüstriyel manada 2012-2013 civarında herhalde başlamıştı. 2015-2016'dan sonra da evlerde biraz daha yayılmaya başladı. Bu süreçte de biz de makinelerimizi temin edip bunları nerelerde kullanabilirsiniz? Kırılan, dökülen, bozulan her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Telefon kılıfı yapabilirsiniz. Biz işte daha çok RC araçların parça temini konusunda kırılan, dökülen yerlerini yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek telefon standları, oyuncak parçalar, evinizde dolap kulpları, masalar vesaire, köşeler, ayaklar, her türlü aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Bunlarla alakalı nasıl çalışmalar yapıldığını size daha detaylı olarak göstereceğiz. Odanın yazıcıların olduğu kısımda bu şekildeydi. Şimdi gelin çalışma alanı ve bilgisayar masamızı o tarafa anlatalım. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, odamızın bu bölümünde de çalışma masamız var. Sol tarafında da bilgisayarların masası var. Bu odayı tasarlamadan önce benim çalışma masasıyla bilgisayar masası birdi. Ufak bir masam vardı. 1 metre civarındaydı. Bütün işleri onun yanında yapıp işte çalışmalar onun yanında yapmaya çalışıyorduk ama alan bize yeterli gelmiyordu. Bir müddet sonra işte lehim makineler, bu tarz şeylerde matkap vesaire çalıştırdığım zaman sıkıntı olmaya başladı bize. Daha sonra bu odayı tasarlarken bilgisayar masasını ayıralım, çalışma masasını ayıralım. Sağ tarafa çalışma masası yapalım, sol tarafa da bilgisayarı koyalım diye düşündük. Ve üst tarafta da az önce bahsetmiş olduğum gibi raflarımız var. Burada da çeşitli projeler tamamlanmak üzere bu şekilde bekliyor. Sol tarafta da az önce anlatmış olduğumuz RC araçların kumandaları mevcut. Bunların alt kısımdakiler ve birçoğu arkamda gördüğünüz araçların kumandaları. Bazı satılı kumandalar da var. Hani ihtiyacı olan arkadaşlar olsa o konuda da yardımcı olabiliriz. Ama esas mesele az önce söylediğim gibi çalışma masanızı ve dolaplarınızı, raflarınızı yapabildiğiniz kadar büyük yapın. Bunun size ilerleyen zamanlarda çok faydası olacak. Bir yanda çalışırken bir yanda başka şeyler koyabiliyorsunuz veya bir şey yaparken başka bir iş araya giriyor, onu kenara koyup bunun çalışma yapabiliyorsunuz. O şekilde size zamandan da tasarruf sağlar. Alan geniş olduğu için daha rahat çalışırsınız. Onu mu kaldırsam, bunu mu kaldırsam derdiniz olmaz. Bu şekilde size avantajı olabilir. Raflarda bu şekilde çalışma masanızın üstüne bu şekilde yaparsanız bunlara da çeşitli malzemelerinizi koyup gözünüzün önünde olabilir. Buralara da ben çekmeceli bir şeyler düşünüyordum ama daha sonraki zamanlarda işte içerisindeki elektronik parçaları vesaire göremeyeceğimiz için bu şekilde şeffaf kutulara koymaya karar verdik. Bunun da size avantajları olur. Bir şey aradığınız zaman zaten bir müddet sonra hepsini yerlerini kendi kendiniz bildiğiniz için çok sıkıntı çıkarmayacaktır. Ama benim tavsiyem masanız, odanız mümkün olduğu kadar büyük olsun. Ben bu masanın önceki halini birazdan resimlere ekleriz. Burada küçük bir masa vardı. Sonra yetmemeye başladık. İşte masayı büyüttük. O da yetmemeye başladı. Sonra masayı büyüttük. Şu an herhalde 4,5 metre civarında bu masa. 2.80 bu, 2.80 de bu herhalde. Veya işte 5-6 metre var. Tam boyunu bilmiyorum. Genişliğini de ben ilk yaptığım zamanlar bana çok büyük gelmişti ama 85 santim. Sonradan çok faydası oldu. Burada çalışırken
arka taraflara eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bu açıdan sizin için daha iyi olur. Ve prizler için de yukarı tarafa prizlerimizin hepsini tek tek düğmeli bir şekilde yaptık. Çalışmamız bittiğinde kapatıyoruz. Aynı zamanda burada çizimlerimiz, bilgisayarlarımız, televizyonlarımız bu şekilde. Raflarımız da bu şekilde. Sizin de inşallah hoşunuza gitmiştir. İlerleyen zamanlarda sizler de bu şekilde raflar, işte odalar düşünüyorsanız önce bir kalemi, kağıdı elinize alın. Ölçülerinizi yazın. Neye ihtiyacınız var? Masanızın boyu maksimum kaç olur? Dolabınızın boyu, eni, yüksekliği maksimum kaç olur? Onları hesaplayın. Ona göre mümkün mertebede maksimum düzeyde yapın ki ilerleyen zamanlarda size hem alan kazanmış olursunuz hem de ek parça parça size bir iş çıkmamış olur. Yaptığınız odanın da daha sonradan size daha fazla hoşunuza gitmeye başlar. Genel olarak odamızın anlatımı bu şekilde. Bütün çalışmalarımızı bu şekilde burada tamamlamaya çalışıyoruz. İşte elektronik projeler, araçlarımızın tamirleri, bakımları, yazıcılarımızla alakalı çalışmalarımız bu şekilde oluyor. Sizlerin de sormak istediğiniz sorular varsa yardımcı olabiliriz. İşte arsa araçlar, işte hava araçları, tekneler, İşte dronlar, elektronik projeler olur. Elektronik kısmıyla alakalı size faydalı olabilecek içerikler hazırlamaya çalışacağız. Panel, batarya değişimi olur. Elektronik bir cihazınız olmuştur. Bunun pili bitmiştir. Ne bileyim çalışmıyordur. Bununla alakalı her türlü sorularınıza yardımcı olmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, gelin şimdi hep beraber odanın, bu hobi odamızın en güzel yerine, en keyifli yerine geçelim. Videomuzu orada bitirelim. Evet arkadaşlar, odamızın en keyifli ve en güzel yeri işte görmüş olduğunuz bu koltuk. Buraya oturduğunuz zaman sol tarafta model araçlarımız, karşıda yazılarımız, sağ tarafta da çalışma masamız bulunuyor. Bu koltuğun güzel tarafı da şu şekilde. Burada çalışmanızı bitirdiğiniz zaman gelip burada oturup dinlendiğinizde o size keyif veriyor. Yani sevdiğiniz bir şey yapmak kadar güzel bir şey yok. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Ufak hayallerinizi gerçekleştirmek için illa zaman kovalamak için onun peşinden koşturmayın. İlla bir vakitiniz vardır, bir fırsatınız vardır. Odanızın bir köşesinde yer vardır. Oraya bir masa kurarak bu şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde ufak işler, ufak şeyler sizleri de mutlu edebilir. Yani illa böyle kocaman odalar, işte raflar, bunlara gerek yok. Bunlar tabii benim bu odada görmüş olduğunuz malzemeler, işte model araçlar. Bunların yılların birikimi. Yani ben elektronik veya işte elektronik bunlara meraklı bir insanım. Üstümde görmüş olduğunuz tişörtten de anlaşılacağı üzere. Yani evimde birçok malzeme, yani 15-20 yıllık. Babamın ben çocukken almış olduğu şarj aleti hala duruyor. 96 yılında getirmişti bana. Hala saklarım. Hala faal olarak da çalışır. Yani sizin de bu şekilde hayalleriniz varsa gerçekleştirmek için vakit kaybetmeyin. Benim size tavsiyem bu şekilde olur. Zamanın çok kısa olduğunu ve insanın hayatının ömrünü ne zaman sonlandırılacağı, sona ereceğini kimse bilmediği için hiç vakit kaybetmeyin. Bir köşeden başlayın, sonra arkası gelir. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer sizin de bu şekilde projeleriniz, tasarımlarınız, odayla alakalı çalışmalarınız olursa bu konuda da yardımcı olurum. Genel manada model araçlar, yazıcılar ve elektronik parçalar, işte çizim, tasarım konusunda da yardımcı olmaya çalışırım. Sormuş olduğunuz sorulara cevap vermeye elimden geldiğince özen gösteririm arkadaşlar. Şimdilik videomuzu burada sonlandıralım. Onun genel durumunu kısaca anlatmış olduk. Herkese hayırlı akşamlar, herkese hayırlı günler. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.